Felsefe, sadece kitaplarda kalan soyut fikirlerden mi ibaret sizce? Yoksa tek bir insanın felsefi bir ilkeyle yola çıkıp dev bir endüstriyi dize getirmesi mümkün mü? Kitap Felsefe kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde bir fikrin nasıl ete kemiğe büründüğünü ve sıradan bir kahramanın inanılmaz hikayesini mercek altına alacağız. Eğer bu tür derinlemesine analizleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın, gerçekten büyük destek oluyorsunuz. Bazen öyle anlar olur ki tüm toplumun vicdanını bir anda sarsıverir. İşte şimdi sizi tam da böyle bir ana, 1980 yılına götürmek istiyorum. Bu an hepimizi hem çok rahatsız edici hem de bir o kadar temel bir etik soruyla yüzleşmeye zorladı. Düşünsenize, 15 Nisan 1980 sabahı The New York Times'ı açıyorsunuz ve karşınıza tam sayfa bir ilan çıkıyor. Başlık basit olduğu kadar sarsıcı. Revlon, güzellik uğruna kaç tavşanın gözünü kör ediyor? Bu tek bir soru aslında kozmetik endüstrisinin karanlık bir sırrını, Dreiser testini ifşa ediyordu. Yani birinci tamamen açık tavşanlar üzerinde gerçekleştirilen o acı verici deneyleri. İşte bu, bir adamın bu korkunç soruya nasıl cevap verdiğinin hikayesi. Ama lafla, soyut felsefeyle değil, tamamen somut bir eylemle. Bu analizimiz de zaten gücünü filozof Peter Singer'ın Etiği Eyleme Dönüştürmek adlı eserinden alıyor. Kitap, felsefi fikirlerin gerçek dünyada nasıl köklü değişimlere yol açabileceğini harika bir şekilde anlatıyor. Peki bu değişimi başlatan kimdi? Güçlü bir lider miydi veya zengin bir iş adamı? Hayır, hiçbiri. Karşımızda imkansız gibi görünen bir zorlukla tek başına yüzleşen, hiç beklenmedik, sıradan bir kahraman var. Yani bu resmen klasik bir Davut ve Golyat savaşıydı. Bir tarafta milyar dolarlık kaynakları ve parlak imajıyla kozmetik devi Revlon, diğer tarafta ise kirası kontrollü dairesinden çalışan buruşuk kıyafetli bir lise öğretmeni Henry Spira. İki taraf arasındaki fark sanırım bundan daha net olamazdı. Peki, Spira'nın bu destansı mücadelesini ateşleyen kıvılcım neydi? Filozof Peter Singer'ın 1973'te yazdığı o meşhur Hayvan Özgürleşmesi makalesi. Spira, Singer'ın o güçlü etik argümanlarını okuduğunda kendi hayat amacıyla arasında müthiş bir bağ kurdu. Hayatı boyunca yaptığı gibi güçsüzler ve savunmasızlar için savaş. Spira'nın kendi sözleri durumu çok güzel özetliyor aslında. Şöyle diyor, hayvan özgürleşmesinin hayatımın anlamının mantıksal bir uzantısı olduğunu hissettim. Güçsüz ve savunmasız olanla, ezilen ve baskı gören kurbanlarla özdeşleşmek. Bu sadece bir hayvan hakkı meselesi değil, evrensel bir adalet arayışıydı onun için. Peki, Davut Golyat'ı yenebildi mi? Hem de nasıl? Spira'nın kampanyası öyle bir etki yarattı ki Revlon, hayvanlar üzerinde deney yapılmayan alternatifler üzerine araştırmaları finanse etmesi için Rockefeller Üniversitesi'ne tam 750 bin dolar bağışlamayı kabul etti. Bu tek bir insanın kararlılığının inanılmaz zaferiydi. Ama sakın Spira'nın başarısının bir şans eseri olduğunu düşünmeyin. Şimdi hikayenin kim ve neden kısmından en can alıcı noktasına, yani nasıl'a geçiyoruz. Çünkü Spira'nın zaferinin ardında herkesin ders alabileceği, zekice kurgulanmış ve tekrarlanabilir bir strateji vardı. Spira'nın pragmatik yöntemini aslında 3 basit adıma ayırabiliriz. Birincisi, kazanabileceğin bir savaş seç. İkincisi, diyalog kurmaya çalış. Ve üçüncüsü, akıllıca baskı uygula. O önce en zayıf halkayı, en savunulamaz uygulamayı hedef alıyor, sonra çözüm için işbirliği teklif ediyor ve ancak bu işe yaramazsa kamuoyu baskısını bir silah olarak kullanıyordu. Fakat Spira'nın felsefesi bu taktiklerden çok daha derindi. O, dünyayı siyah beyaz, yani iyiler ve kötüler diye ayırmıyordu. Tam tersine, rakiplerini bile değişebilecek insanlar olarak görüyordu ve sorunları çözülebilir problemler olarak sunuyordu. Onun için farkındalık yaratmak yetmezdi, kazanmak şarttı ve bu yolda en büyük silahının da güvenilirlik olduğuna inanıyordu. İşte can alıcı nokta tam da bu. Spira'nın bu sözü onun bütün yaklaşımını mükemmel bir şekilde özetliyor. Sadece kampanya yapmak, sadece çok gürültü çıkarmak için orada değilsin. Kazanmak için oradasın. Aktivizm onun için ahlaki bir duruş sergilemek değil, acıyı azaltan somut sonuçlar elde etmekti. Şimdi de gelin bu tek bir zaferin nasıl dev bir zincirleme reaksiyon başlattığına ve günümüze kadar devam eden bir değişim dalgası yarattığına bakalım. Spira'nın kendi deyişiyle fıstığı ileri itmenin yarattığı etkiye.
Spira'nın mirasının ne kadar büyük olduğunu bu zaman çizelgesinde çok net görüyoruz. 1980'de Revlon'a karşı kazanılan o zafer resmen bir kartopu etkisi yarattı. 90'lara geldiğimizde zulümsüz ürünler bir norm haline geldi, Spira'nın yöntemleri zamanla endüstrileri ve kıtaları aştı. 2015'te McDonald's'ın yumurta politikasını, 2018'de ise tüm Avrupa'daki hayvan hakları mücadelelerini derinden etkiledi. Peki nedir bu fıstığı içeri itmek? Bu, Henry Spira'nın mezar taşına yazılmasını vasiyet ettiği bir cümle. Bu büyük, aşılamaz gibi görünen sorunlar karşısında tek bir büyük devrim beklemek yerine sürekli adım adım kararlı bir çabayla ilerleme kaydetme felsefesi. Hayatına anlam katan şey tam olarak buydu. Ve bu da bizi sonuca getiriyor. Spira'nın davası hayvanların çektiği acıydı. Peki, sizin çevrenizde gördüğünüz, sizi rahatsız eden adaletsizlik nedir? Ve en önemlisi, Henry Spira'nın hayatından ilham alarak siz kendi fıstığınızı nasıl ileri itebilirsiniz? Belki de bu hikayeden çıkaracağımız en önemli felsefi ders budur. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.